Dünyanın bugünkü sınırlarını şekillendiren, hayatları değiştiren ve dolayısıyla tüm insanlığı etkileyen savaşlar ne yazık ki tarih kitaplarının sayfalarında kalan birer hikaye değil. Bugün hala dünyanın çeşitli noktalarında süren savaşlar teknolojinin gelişmesinden elde edilen teknolojinin nerede kullanılacağına kadar belirleyici bir konumda. Üretilen bir silahın, bir füzenin uzun yıllar alan çalışmalar sonucu ortaya çıktığını biliyoruz. Peki birden fazla mühendislik alanının ortak çalışmalarıyla üretilen bu silahlar manipüle edilmeye uygun mu sizce? Mesela Rusya'nın hipersonik füzesi Hançer'i geliştiren 3 mühendis geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Gerekçe olarak bu füzelerin hedefleri vuramaması ve havada imha edilmesi gösterildi. Türkiye seçime odaklanmışken Rusya-Ukrayna savaşında hangi gelişmeler yaşanıyordu? Yakından bakalım. Ukrayna'nın uzun süredir devam eden direnişi alkış almaya devam ederken bu başarının altındaki stratejinin de incelenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri ve kısmen Avrupa Birliği'nin verdiği askeri lojistik, silah ve teçhizat bu stratejinin altında yatan en önemli destek desek yanılmış olmayız. Türkiye'nin verdiği SİHA'lar, Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan HIMARS'lar, Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının, Rusya'nın başarısız, Ukrayna'nın ise aksi yönde başarılı bir süreç yaşamasının altındaki önemli nedenler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra Moskova'nın Kiev'i 48 saatten kısa sürede işgal edeceğine inananlar yanılırken, sürecin uzaması sadece askeri başarı olarak değil, aynı zamanda psikolojik üstünlüğün Ukrayna'ya geçmesini sağladı. Bunun bir sonucu olarak Ukrayna'nın yıpratma savaşı başarıyla ulaşmış bir görüntü çizdi ve Rusya'nın uluslararası toplum tarafından da yıpratıldığı gözlemlendi. Tüm bu söylediklerime rağmen Ukrayna'nın galibiyeti, Rusya'nın ise mağlubiyetinden bahsetmemiz mümkün değil. Ortak kanaat ise 2 gün sürmesi beklenen savaşın uzatılmış bir savaşa dönüştüğü yönünde. Bu sürenin uzamasının ise iki taraf için de belli başlı sonuçları var. Rusya'nın henüz sınanmamış askeri hegemonyasının aslında o kadar da etkili olmadığı, bununla beraber zafiyetleri ve kuvveti sorgulanmaya başlandı. Bombardımanlarla yıkılan Ukrayna'nın ise yeniden imar edilmesi gerekiyor. Son günlerde sıkça gördüğümüz Ukrayna'nın Rus füzelerini düşürdüğü yönündeki haberler aslında savaşın gidişatı hakkında bize ipuçları veriyor. Burada bir soru sormak istiyorum. Sizce savaşın gidişatını füzeler belirleyebilir mi? Rusya'nın durdurulamaz denilen Hançer isimli hipersonik füzelerinden bahsediyorum. Rusya'nın fırlattığı 30 füzenin 29'u Ukrayna tarafından havada imha edildi. Durum böyle olunca Rusya'da sert tartışmalar da başlamış oldu. Az önce bahsettiğim 3 mühendis de bu gerekçeyle tutuklandı. Bu kısmı anlatacağım ama öncesinde Ukrayna'nın füzelere karşı sergilediği savunmasından biraz bahsetmek istiyorum. Teknoloji olarak bu füzelerden eski olsa da Amerika Birleşik Devletleri üretimi Patriotlar, Ukrayna'nın elini güçlendiren en önemli unsur. Savaşın başında Ukrayna hava sahasında üstünlüğü sağlayan Rusya'nın bugün böyle bir üstünlüğünden bahsetmemiz ise mümkün değil. Savaşın henüz başında Kiev'in elinde SA-11, S-300, Pantsir S-1, OSA gibi kısa, orta ve uzun menzilli kategorilerde hava savunma sistemleri vardı. Rusya'nın işgali başlatmasıyla birlikte bu hava savunma sistemlerinde de çeşitlenmeler yaşandı. En dikkati çekense hiç şüphesiz ABD yapımı Patriotlar. Kinjal yani Hançer ismiyle bildiğimiz süpersonik füzeler Rusya'dan ateşlendiğinde Moskova şüphesiz böyle bir sonuç beklemiyordu. Ardı ardına ateşlenen 30 füzenin 29'u Patriotlar tarafından havada etkisiz hale getirildi. Vuruş hassasiyetinin %98 olduğu bilinen bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemin Körfez Savaşı'nda başarı oranı Suudi Arabistan için %80 olarak ölçülmüştü. Dinyeper Nehri civarında konuşlandırılan hava savunma sisteminde kullanılan bir füzenin maliyeti ise yaklaşık 3 milyon dolar. Yüksek vuruş kabiliyetinin yanı sıra elektromanyetik koruma sistemi, anti-radar füzesi ve yüksek performanslı radar sistemleri kullanabiliyor. Peki Ukrayna'nın elinde hangi savunma sistemleri var? Şimdi onlara bir göz atalım. Müttefik ülkelerin Ukrayna'ya verdiği Stral-10, Rusya'nın saldırılarına karşı yoğun şekilde kullanılıyor. Sovyetler Birliği döneminde üretildi ve Irak Savaşı'nın ardından kapsamlı bir modernize çalışmasından geçti. Norveç'ten Finlandiya'ya, İspanya'dan Hollanda'ya kadar birçok ülkenin aktif şekilde kullandığı NASAM sistemi de Ukrayna'nın önemli kozlarından biri. Sahada aktif olarak kullanılan sistemin yenilerinin de yakın tarihte Ukrayna'ya doğru yola çıkacağı biliniyor. Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'ya 285 milyon dolarlık bir NASAM sistemi, radarı, GPS alıcısı, ateş idare merkezi, füze fırlatma sistemi ve diğer saha ekipmanlarının verileceğini duyurdu. Starstreak füzeleri ve Stormor füze sistemlerini yollayan İngiltere, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı önemli bir etki sağlamasına katkı veren bir diğer ülke oldu. Omuza monte edilebilen ve Stormor ile fırlatılan füzeler ateşlendikten sonra 3 mermiye ayrılarak hedefe birden fazla atış gerçekleştirme gücüne sahip. Ayrıca ses hızının 3 katından daha hızlı seyrettiğini de eklemeliyim. Hava savunma füzesi denilince akıllara gelen ilk füzelerden biri de
Amerika Birleşik Devletleri yapımı Stinger hava savunma füzeleri. Ukrayna'nın halihazırda elinde yüzlerce Stinger olduğu biliniyor. Hem kara hem de hava unsurlarına karşı etkin bir savunma imkanı sunuyor. ABD'nin bu füzeleri Afganistan'da da kullandığını biliyoruz. Alçak irtifada uçak ve helikoptere karşı en önemlisi bir kişi tarafından ateşlenebilen omuzdan atışlı bir sistemden bahsediyorum. Almanya'nın verdiği sistem de oldukça önemli. 2022'de 7 adet Gepard yollamışlardı. Bu sayı geçtiğimiz sürede elbette arttı. Yaklaşık 4500 metreden fazla etkili menzile sahip mobil bir hava savunma sistemi. Ayrıca Ukrayna'nın elinde bulunan SA-8'lerle de müşterek kullanılabiliyor. Sahada bunun örneklerini gördük. Bu silahların ortak özelliği savaş uçağı, füze ve kamikaze İHA'lara karşı etkin bir mücadele verebiliyor olması. Ukrayna adına bunun olumlu sonuçları da bugüne kadar sahaya yansımış görünüyor. Tüm bu hava savunma ürünlerinin isimleri değişse de savaşın seyrindeki önemini bize kanıtlıyor. Az önce bahsettiğimiz Rusya'nın 30 füzesinden 29'un havada imha edilmesiyle Rusya'da 3 mühendis tutuklanmıştı. Mayıs ayı boyunca Ukrayna'yı füzelerle vurmak isteyen Rusya'nın şu ana kadar başarılı olduğunu söyleyemiyoruz. Rusya'da tartışmaların odağına hipersonik silah geliştiren enstitüde çalışanlar oturtuldu ve fatura bu 3 mühendise kesildi. Evlerinde arama yapılan kişiler vatana ihanetle yargılanıyorlar. Mahkeme nasıl sonuçlanır bilmiyorum ama Kremlin basın sözcüsü Peskov buna mahkemenin karar vereceğini açıkladı. Bu kriz aslında yeni de değil. 2022 Temmuz ayında aralarında baş mühendisin de olduğu 3 kişi gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştı. Gerekçe olaraksa İran'da yayın yapan bir dergiye devlet sırrı sayılan bilgilerin verilmesi olarak gösterilmişti. Sanıklar bu bilgilerin Rusya'nın denetiminde paylaşıldığını savunuyordu. Ukrayna tüm bunların yanı sıra hava kuvvetlerini kuvvetlendirmek için önemli sayılabilecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce karşı çıktığı Ukrayna'ya savaş uçağı verme fikrinde bir değişiklik yaşandı. F-16 vereceğini duyurdu. Bugüne kadar birçok yardım göndermiş olsalar da Ukrayna'ya henüz gelişmiş savaş uçağı vereceğini taahhüt etmemişti. Bu adımla ABD'nin Rusya'ya karşı etkin bir savunma planı olduğunu anlıyoruz. Ukraynalı pilotların eğitimlerinin kısa süre içerisinde başlaması planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya savaşın başından bu yana Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi ve başkanlık yetkisiyle Amerikan ordusunun envanterinden silah çekme olmak üzere 2 yöntemle yardımda bulunuyor. Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi, Kongre tarafından yıllık savunma bütçesi kapsamında Ukrayna ordusuna şart koşulan bir fonla ABD şirketlerinden silah ve mühimmat tedarik edilmesini kapsıyor. Bu çerçevede yapılan yardım duyuruları Ukrayna'ya silah, mühimmat ve ekipman sağlanmak için bir sözleşme sürecinin başlangıcını temsil ediyor. Tedarik süreci uzun sürdüğü için ikinci bir plan da oluşturulmuş durumda. ABD Başkanı Joe Biden zaman zaman Amerikan ordusunun envanterinden silah çekilmesi için de Pentagon'a yetki veriyor. Tüm bu gelişmeler ışığında şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Rusya'ya karşı yürütülen yalnızlaştırma politikalarına karşı Putin, Batı'nın tahakkümüne karşı mücadeleyi ön plana çıkaran bir dış politikayı benimsiyor. Hatta bunu destekleyen bir anlaşmayı geçtiğimiz günlerde imzalamıştı. Elbette bu politikasına karşı yanında duran, onu destekleyen müttefikleri de var. En büyüğü ise Çin. Çin, batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını telkin ettiği bir dönemde ekonomik işbirliğini ve stratejik eşgüdümü artırarak Moskova'ya yakın durmayı sürdürüyor. Tarafların daha net bir şekilde ayrıştığı, olmaz denilenlerin yaşandığı ve karşılıklı atakların hızlandığı yeni bir döneme girdik. Bundan sonra yaşanacaklar savaş ne zaman biter değil de savaşın devam etmesi kimin daha fazla işine yarıyor enleminde tartışılacak gibi duruyor. Dünyanın bugünkü sınırlarını şekillendiren, hayatları değiştiren ve dolayısıyla tüm insanlığı etkileyen savaşlar ne yazık ki tarih kitaplarının sayfalarında kalan birer hikaye değil.